...1596 yılındaki Haçova zaferinden sonra cesaret bulan Osmanlı neferleri akınlarını sürdürmekteydi. Padişah payitahta dönmüş, Avusturya cephesinin komutası da Satırcı Mehmet Paşa'ya bırakılmıştı. Tata Kalesi'ni geri almayı başaran Satırcı Mehmet Paşa, Budi'nin kuzeyindeki Vaç bölgesinde düşman kuvvetleri karşısında başarılı olamadı. Bu arada Avusturya temsilcileriyle bir barış anlaşması yapılmaya çalışıldıysa da olumlu bir sonuç alınamadı. 2 sene sonra Avusturya kuvvetleri 3. Murat döneminde fethedilen Yanıkkale'yi ele geçirdiler. Bunun üzerine payitahttan ordularıyla yola çıkan Sadrazam Damat İbrahim Paşa, 2 senedir hiçbir başarı elde edemeyen Avusturya seraskeri Satırcı Mehmet Paşa'yı başarısızlığı sebebiyle idam ettirdi. Ardından Sadrazam ordusuyla Belgrad'a geldi. Bu sırada Avusturya barış istemişti. Avusturyalılar daha önce geri aldıkları Eğri'yi ve Hatvan'ı Osmanlılara vermeyi önerdiler. Bu öneriye karşılık Osmanlı temsilcileri Esztergom, Novigrad, Filek ve Yanıkkale'yi istediler. Avusturyalılar bu teklifi reddedince barış yapılamadı. Belgrad'da kışı geçiren Damat İbrahim Paşa, Tiryaki Hasan Paşa'nın da bulunduğu toplantıda her zaman için tehlike teşkil eden Kanice'nin fethedilmesini kararlaştırdı. Ordular Kanice Kalesi'ne doğru yürüyerek Kanice Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Kaleyi savunmak üzere gelen 20.000 kişilik Avusturya ordusu bertaraf edilince 40 gün süren kuşatma sonunda kale Osmanlı'nın eline geçmişti. Kalenin idaresi 3000 kadar Yeniçeri ile Tiryaki Hasan Paşa'ya verilmişti. Avusturyalıların mühim hudut kalelerinden olan Kanice'nin düşmesi düşmana büyük bir darbe indirdi. Bu fetihle İbrahim Paşa Kanice Fatihi unvanını aldı. Damat İbrahim Paşa, Serhat'ta almış olduğu tedbirler ile askerin, Serhat gazilerinin ve yerli halkın derin sevgisini kazanmış, bu mintikada Avusturya harplerinin zuhurundan beri devam eden asayişsizliği bertaraf etmişti. Ardından tekrar Belgrad'daki ordugahına çekilen Sadrazam, Esztergom Kalesi'ni ele geçirmek için çıkacağı seferin öncesinde çadırında rahatsızlanarak vefat etti. Yerine Kaymakam Yemişçi Hasan Paşa sedarete geçirilmişti. Ordu komutanlığı Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'ya verildi. Padişah, Sadrazam'ın hemen hududa gitmesini emretti. O sıralarda Haçlılar 2 büyük ordu toplayarak tekrar Osmanlı üzerine yürüdüler. Bu 2 Haçlı ordusundan 1. ordu Avusturya Arşidükü 2. Ferdinand tarafından Kanice Kalesi'ni geri almaya giderken, 2. ordu ise Lorraine Dukası Matias'ın emrinde İstolni Belgrad'a doğru ilerliyordu. Avusturya ordusunun Kanice Kalesi'ne yöneldiğini öğrenen Tiryaki Hasan Paşa, civar bölgelerden toplayabildiği destek kuvvetleriyle asker sayısını ancak 9.000'e çıkarabilmişti. 2. Ferdinand'ın emrinde ise Fransız, Alman, Macar, Hırvat, İtalyan, İspanyol ve Maltez askerleriyle birlikte 100.000'den ziyade asker bulunuyordu. Ayrıca Papa 3. Clementus, yeğeni Aldobrandini komutasında 30.000 kişilik bir orduyu da 2. Ferdinand'a desteğe göndermişti. Çok geçmeden ordusuyla Kanice önlerine gelen 2. Ferdinand, 100.000'den ziyade olan ordusuyla şehri tamamen kuşatma altına aldı. Ayrıca 47 adet büyük kuşatma topları vardı. Tiryaki Hasan Paşa'nın mahiyetinde ise 3.000 Yeniçeri olmak üzere 9.000 askeri ve 100 adet küçük kısa menzilli kale topları bulunuyordu.
Kuşatma çetin geçecekti. Lakin 80'li yaşlarında ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri cenklerde bulunmuş Tiryaki Hasan Paşa oldukça tecrübeli bir komutandı. İkinci Ferdinand şehri top ateşine tutmaya başladı. Günde ortalama 1500 gülle topla kale surlarını dövüyordu. Kanije müdafileri ise açılan gedikleri anında onararak var gücüyle dayanıyorlar. Buna karşılık yalnızca surlardan tüfeklerle karşılık veriyorlardı. Tiryaki Hasan Paşa hiçbir topun ateşlenmemesini emretmişti. İkinci Ferdinand kuşatma boyunca kaleden hiçbir top atışı yapılmadığı için kalede top bulunmadığını düşünerek şehri kolayca alabileceğini düşündü. Ordularına merdivenler hazırlatılması ve surlara çıkılması için hücum edilmesini emretti. Haçlı orduları topyekün taarruza geçtiler. Tiryaki Hasan Paşa ise kale burcunda gelen Haçlıları seyretmekteydi. Büyük umut ve şevkle gelen Haçlıların bağırış sesleri kaleden aynı anda patlatılan 100 topun sesleriyle birden korku ve panik seslerine dönüştü. Tiryaki Hasan Paşa ve kale müdafileri surlardan Haçlı ordularının dökülüşünü tekbirlerle seyrediyordu. Birbiri ardına yapılan top atışlarıyla Haçlı orduları çok ciddi kayıplar vermiş, nihayet ordu fazla dayanamayarak panik içinde geri çekilmişti. İkinci Ferdinand hayli kayıp vermiş olmasına rağmen Haçlı ülkelerinden her geçen gün gelen takviye ordularıyla askerlerinin moralini düzeltiyordu. Ancak Kanije'de erzaklar her geçen gün tükeniyor, barut ve gülleler gittikçe azalıyordu. Tiryaki Hasan Paşa, Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'ya çoktan haber göndererek acil olarak desteğini istemişti. Sadrazam ordularıyla derhal Kanije Kalesi'ne doğru ilerlerken 2. Haçlı ordusunun İstolni Belgrad'ı ele geçirdiği ve şehirde kadın çocuk herkesi katlettiği haberi Sadrazam'a ulaştı. Bunun üzerine Sadrazam 2. orduyu karşılamak üzere İstolni Belgrad'a doğru harekete geçti. Tiryaki Hasan Paşa'ya Kanije'ye gelemeyeceğini ve dayanabildikleri kadar dayanmalarını bildirdi. Mektubu eline alan Tiryaki Hasan Paşa, mektubu değiştirerek askerlerine okuttu. Değiştirilen mektupta Osmanlı Sadrazamı dağların dayanamayacağı kadar askerle Kanije'ye doğru ilerlemektedir. Biraz daha dayanın yazıyordu. Bu haberi alan Osmanlı askerleri büyük bir coşkuyla ve moralle tekbirler getirerek daha fazla gayret sarf etmişti. Ancak Tiryaki Hasan Paşa durumun gittikçe kötüye gittiğini biliyordu. Bu sıralarda Sadrazam'ın ordusu İstolni Belgrad yakınlarında 2. Haçlı ordusuyla karşılaşmıştı. Yapılan meydan muharebesinde Haçlılar zafer kazanarak Sadrazam'ı bozguna uğratmıştı. Sadrazam Belgrad'a doğru geri çekilirken bu muharebede Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa şehit düşmüştü. Onun kesik başını moral olması için 2. Ferdinand'a gönderdiler. Ferdinand ve ordusu bu haber karşısında oldukça moral kazanmış ve Mehmet Paşa'nın kesik başını uzun sırıklara takıp kaledekilere göstererek kale müdafilerinin morallerini bozmaya çalışmışlardı. Tiryaki Hasan Paşa, Mehmet Paşa'yı tanımasına rağmen askerlerine hitaben "Askerlerim, ben Mehmet Paşa'yı çok yakından tanırım. Bu baş asla Mehmet Paşa'ya ait değildir. Hem siz sultanın ordusunun bir avuç küffara karşı yenildiğine nasıl inanıyorsunuz? Bu bir aldatmacadır. Bizi aldatarak moralimizi bozmaya çalışıyorlar," diyerek askerlerini teskin etmişti. Ancak bu sözleri söylerken içi kan ağlayarak Mehmet Paşa'nın ruhuna Fatiha okuyordu. Tiryaki Hasan Paşa artık kalenin sadece silahlarla savunulamayacağını anladı. Aklına düşmanın psikolojisini bozarak onları geri çekilmeye zorlamak fikri geldi. İlk iş olarak
kalenin dışında şehit edilen Osmanlı askerlerinin ceplerine kurmaca mektuplar koydurdu. Şehitlerin naaşlarını da gece gizlice Haçlı ordugahının yakınına bıraktırdı. Bu mektuplarda yazdığına göre kalenin uzun bir süre daha direnebilecek erzağı ve cephanesi bulunuyor, ayrıca Belgrad yakınlarında bulunan padişahın ordusunun her an orada olabileceği yazıyordu. Bu mektuplar 2. Ferdinand'a ulaştırılınca ordusunun morali bozuldu. Kendisi de bu mektuba inanmış ve korkuya kapılmıştı. Eğer Kanije'nin 6 aylık bir kuşatmaya yetecek kadar erzağının olduğu haberi doğruysa, ordusunu bu kadar süre burada tutması imkansız olurdu. Artık durum psikolojik bir harbe dönüşmüştü. Osmanlılar gelmeden bir an evvel kaleyi alması gerektiğini düşünen Ferdinand, tekrar umumi bir taarruz emri verdi. Kale önlerine varan Haçlıları topla ve tüfekle bastıran Kanije müdafileri cesaretle ve yüksek bir moralle harbedildi. Bu çatışmalarda Papa'nın yeğeni Aldo Burandini tüfek mermisiyle vurulup öldürülünce Haçlı ordusu moral olarak çökmüş bir vaziyette tekrar geri çekildi. Ancak bu son çarpışmayla birlikte Kanije müdafileri son güllelerini ve barutlarını da tüketmişlerdi. Üstelik yiyecek stokları tükenmek üzereydi. Tiryaki Hasan Paşa psikolojik üstünlüğüne rağmen gerçeğin feci bir tablo halinde ortada durduğunu görüyordu. Son bir ümitle yeniden sadrazama haber gönderdi. Sadrazam haberi aldığında mağlup bir halde Belgrad'a çekiliyordu. İstolni Belgrad'dan sonra Kanije'de düşürülürse sadrazamın itibarı yerle bir olacaktı. Bu sebeple Kanije'ye doğru ilerleme kararı aldı. Ancak Kasım ayına girilmişti. Bastıran kış şartları ve Macar Ovası'nın karla kaplı zemini ve ordusunun moralsizliği sebebiyle Kanije için hiçbir ümit olmadığını düşünerek fikir değiştirip Belgrad'a çekilme kararı aldı. Sadrazam Yemişçi Hasan'ın bu ardı ardına başarısız ve zayıf kararları Tiryaki Hasan Paşa'nın ümidini kırmamıştı. Kuşatma başlayalı 2 ay 8 gün olmuştu. Kış sertleşmiş ve soğuktan dolayı kaçan bazı Haçlı askerleri sebebiyle Ferdinand, Yemişçi Hasan'ın yaklaşmakta olduğunu düşünüp kara kara düşünüyordu. Kanije Kalesi'nin içi ve dışı karla kaplıydı. Kar giderek bastırmış ve soğuk her tarafı sarmıştı. Tiryaki Hasan Paşa, sadrazamın yardıma gelmeyeceğini anlayınca son bir ümitle bir hürüç hücumu yapıp düşmanı tamamen kaçırmayı planlıyordu. Zira ne barutları kalmıştı ne de gülleleri. Artık ya bu kalede öleceklerdi ya da düşmanı son bir hürüç hücumuyla geri püskürteceklerdi. Tiryaki Hasan Paşa surlara mehteranı yerleştirerek burçlara da havai fişeklerin hazırlanmasını emretti. Gecenin en karanlık ve en soğuk anında Kanije Kalesi'nin kapıları açıldı. Kaleden yıldırım hızıyla çıkan Osmanlı atlı birlikleri Haçlı ordugahına hücum ettiler. Bu sırada Mehteran bölüğü de Osmanlı neferlerini kendilerinden geçiren savaş marşlarını çalmaya başladı. Havai fişekler atılarak sur burçlarından yükselen Allahu Ekber nidaları geceyi aydınlattı. Bütün bunlar Haçlılara Osmanlı ordusunun geldiklerini hissettirmek için yapılmıştı ve gerçekten de öyle oldu. Arşidük Ferdinand ve Haçlı ordusu kaledekilerin havai fişek atışları ve nidalarını işitince sadrazam ve ordusunun sonunda yardıma geldiğini ve ani bir gece baskınına uğradıklarını sandılar. Haçlı orduları müthiş bir korkuyla ordugahı terk ederek kaçışmaya başladılar.
O gece 20.000'den ziyade Haçlı askeri öldürülmüş ve sağ kalanların da çoğu yönlerini kaybettikleri ormanlarda soğuktan donarak ölmüşlerdi. ...18 Kasım 1601 günü öğle vakti Ferdinand'ın çadırına giren Tiryaki Hasan Paşa çadırda 2 rekat şükür namazı kılarak Allahu Azimüşşan'a dualar etti. Haçlıların bütün erzakları, topları ve ganimetleri Osmanlıların eline geçmişti. Tiryaki Hasan Paşa zafer haberini sadrazama müjdelemek için yola koyuldu. O sırada sadrazam ordularıyla Belgrad'a çekilmekteydi. Tiryaki Hasan Paşa muazzam bir merasimle karşılandı. Haberler payitahta ulaştığında Sultan 3. Mehmet Tiryaki Hasan Paşa'ya vezirlik rütbesi vererek padişah mektubu yolladı. Berhudar olasın, sana vezirlik verdim. Seninle mahsur kalan asker oğullarım ki onlar manen evlatlarımdır. Yüzleri 2 cihanda ak ola. Cümlenizi Hak Teâlâ Hazretlerine ısmarladım. Bu cümleleri okuyan Tiryaki Hasan Paşa'nın gözlerinden yaşlar dökülmüştü. Niye ağladığını sorduklarındaysa paşa, Kanice müdafası gibi küçük hizmetlere de vezirlik verilmeye başlandı. Bizim gençliğimizde böyle küçük hizmetlere vezirlik verilmez, padişah mektubu yazılmazdı. Biz ne yedik, ne günlere kaldık diyerek cevap vermişti. Bu zaferden sonra 1603 yılında İstolni, Belgrad ve Estergon Kalesi de Osmanlılar tarafından geri alındı. Ancak bu sene 3. Mehmet sarayında kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Aynı sene Anadolu'da Aleviler Celali isyanlarını başlatarak Anadolu'yu yangın yerine çevirmişlerdi. Doğuda ise Safeviler Şah Abbas önderliğinde güçlendikçe güçlenmişti. Padişahın vefatını ve Celali isyanlarını fırsat bilen Şah Abbas aynı sene Osmanlı'ya harp ilan etti.